Ahmet 40'lı yaşlarında herkesin neşeli bulduğu biriydi. Ama kimse onun iç dünyasındaki fırtınaları bilmiyordu. Uzun zamandır hissettiği yalnızlık ve değersizlik duyguları onu sessizce yutuyordu. Bir gün dayanamayacak kadar ağır hissetti ve artık bu yükten kurtulması gerektiğini düşündü. Neyse ki o an bir arkadaşıyla konuşma cesaretini buldu. Arkadaşı onu dinledi, yargılamadı ve sadece yanındayım, birlikte bir çözüm bulabiliriz dedi. O konuşma Ahmet'in hayatını kurtardı. Bugün terapi desteği alıyor ve hayatındaki küçük ama değerli adımlarla ilerliyor. Peki bir insan neden bu noktaya gelir? Çaresizlik hissiyle nasıl başa çıkabiliriz? Aile ve toplum olarak biz ne yapabiliriz? Hayatınızda hiç bu kadar yalnız ve umutsuz hissettiğiniz oldu mu sevgili dostlar? Bir çıkış yolu ararken karanlıkta kaybolmuş gibi hissediyor musunuz? Ya da belki de sevdiğiniz birini kaybetmenin acısını hala içten içe yaşıyorsunuz ve onun geride bıraktığı bu boşluğu nasıl dolduracağınızı bilmiyorsunuz. Bugün intihar düşüncelerinin arkasındaki psikolojik dinamikleri keşfederken hayatı nasıl yeniden anlamlandırabileceğimizi konuşacağız. Bu video yalnız değilsiniz diyen bir hatırlatma olacak. İntihar düşüncesinin üstesinden nasıl gelebiliriz? Hayatımıza yeniden nasıl umut katabiliriz? Gelin birlikte bir adım atalım ve karanlıkta kaybolmaktan ışığı bulmaya nasıl geçebiliriz bunu keşfedelim. İntihar genellikle kişinin dayanılmaz bir acı içinde olduğu ve bu acıdan çıkış yolu göremediği bir noktada gerçekleşir sevgili dostlar. Psikolojik dinamikleri arasında depresyon, anksiyete, travmalar, yalnızlık, umutsuzluk ve değersizlik hissi başta gelir. Ayrıca bireyin sorun çözme becerilerinde yetersiz hissetmesi ya da sosyal desteğin eksikliği de bu süreci tetikleyebilir. Kişinin düşünce dünyasında kimseye yük olmamalıyım veya bu acıyı sadece böyle bitirebilirim gibi irrasyonel yani gerçek dışı inançlar etkili olabilir. Bu inançlar ne kadar gerçekçi görünüyor olursa olsun aslında yanıltıcıdır. Yardım alındığında her şeyin değişebileceği bir gerçektir dostlar. İntihar düşüncesinden çıkmak çoğu zaman kişinin hayatında köklü değişiklikler yapmasını gerektirir. Ve bu değişikliklerin nasıl ve nereden başlayabileceğini bilmiyor olabilirsiniz. Dilerseniz bunun üzerinde birlikte düşünelim. İlk olarak böyle hissetmekten utanmamak gerekir. İntihar düşüncesi zihnin bir çığlığıdır. Bu sizin zayıf olduğunuzu değil, yardıma ihtiyaç duyduğunuzu gösterir. Bu nedenle bir terapistten, bir danışmandan ya da güvenilir bir yakınınızdan destek almak bu süreçte çok güçlü bir ilk yardım olabilir. Unutmayın, yardım istemek bir cesaret göstergesidir. Çevrenizi yeniden değerlendirin. Sizi bu noktaya getiren çevresel faktörler olabilir. Destekleyici olmayan bir arkadaş grubu, toksik bir ilişki veya mutsuz hissettiren bir iş. Bunlar fark edilip yavaş yavaş değiştirilmelidir. Daha olumlu, empati kuran, sizi olduğunuz gibi kabul eden bir çevre yaratmak çok önemli. Belki yeni bir hobiye katılarak yeni insanlarla tanışabilir ya da eski güvenilir dostlarınıza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirin. Ruh halinizi olumlu yönde etkileyen günlük rutinler oluşturun. Örneğin her sabah kısa bir yürüyüş yapmak, günlük minnet duyduğunuz 3 şeyi yazmak, haftada bir kendinizi iyi hissettiren bir aktivite planlamak. Unutmayın sevgili dostlar, küçük alışkanlıklar büyük değişimlere kapı açabilir. Hayatta kalabilmek için her zaman bir amacınız olmalı. Hayatınızı yeniden anlamlandırmak için size ilham veren bir şey bulun. Bir kitap olabilir, bir kişi olabilir ya da bir hedef. Kendinize şu soruları sorun. Hayatımda gerçekten değiştirmek istediğim şey ne? Bugün bu değişim için ne yapabilirim? Bazen bu sorular sizi karanlıktan çıkmaya yönlendiren küçük bir ışık olabilir. Ve lütfen ama lütfen toksik ilişkilerden uzaklaşın. Bazen kişiler onları sürekli yıpratan ilişkilere bağlı kalır. Ancak bu tür bağlar sadece acıyı artırır. Bu noktada gerekirse profesyonel bir destekle bu ilişkilerden nasıl çıkılabileceği üzerine çalışılabilir. Daha sağlıklı ilişkiler kurmak kişinin kendine olan inancını yeniden kazandırabilir. Gelecek planları yapmak çok önemli. Geleceğe dair ufak, ulaşılabilir hedefler belirlemek çok önemli. Bu hedefler bir kursa katılmak, bir seyahat planlamak ya da bir alanda kendinizi geliştirmek olabilir.
Hedefler sizi ileriye taşıyan bir motivasyon kaynağıdır. Lütfen ben değerliyim cümlesini sık sık tekrarlayın ve olumlu düşüncelere odaklanın. Ve buna inanın. Siz gerçekten çok değerlisiniz. Peki aile ve toplum olarak bizler ne yapabiliriz? Dinlemek, yargılamamak ve empati kurmak çok önemli. Seni anlıyorum demek bile bir kapı açabilir. Her şeyden önce işaretleri fark etmeliyiz. İçe kapanma, ölümle ilgili konuşmalar, günlük yaşamın sorumluluklarından uzaklaşma gibi sinyallere lütfen dikkat edin. Başta anlattığım Ahmet örneğinde olduğu gibi sessiz bir çığlık her zaman fark edilemeyebilir. Bu yüzden küçük işaretlere dikkat etmek çok önemli. Basit bir destek bile bir hayatı kurtarabilir. Bu yükü tek başınıza çekmek zorunda değilsiniz. Yardım almak yüklerinizi hafifletebilir ve yeni bir başlangıç yapmanıza imkan tanır. Hayat mevsimler gibidir sevgili dostlar. Kış ne kadar sert olursa olsun ardından gelen bahar her zaman yeniden yeşermeyi beraberinde getirir. Bugün yaşadığınız acı bir gün büyümenize, güçlenmenize ve daha anlamlı bir yaşam sürmenize vesile olabilir. Çünkü her zorluk kendi içinde bir değişim fırsatı taşır. Önemli olan bu döngüyü kabul edip adım atmaktır. Bir tohum karanlık toprağın içinde sıkışmış gibi görünebilir ama aslında o karanlık onun kök salıp ışığa ulaşması için gereklidir. Bazen hayatın anlamını büyük şeylerde ararız. Ama gerçek anlam küçük detaylarda gizlidir sevgili dostlar. Ne bileyim, bir çocuğun kahkahasında, sevdiklerinizle içilen bir fincan çayda, bir kuşun cıvıltısında. Eğer o anlamı göremiyorsanız belki sadece biraz durup çevrenize bakmanız gerekiyordur. Bugün hayatınızdaki küçük güzellikleri fark edebilecek olsaydınız neler görürdünüz? Varları sayarsak yoklara sıra gelmez. Öyle değil mi sevgili dostlar? Herkesin bir hikayesi var. Ve sizin hikayeniz başkalarının hikayesine dokunabilir. Belki de şu an yaşadığınız acılar bir gün bir başkasına umut olmanızı sağlayacak. Bunu düşünmek bile hayatta kalmak için güçlü bir sebep bence. Sizin değerinizi belirleyen ne yaşadığınız değil, yaşadıklarınızla nasıl başa çıktığınızdır. Lütfen unutmayın. Yalnız değilsiniz. Birlikte bu karanlığı aydınlatabiliriz. Zorluklar hayatın öğretmenleridir sevgili dostlar. Bazen bu öğretmenlerin verdiği dersler serttir. Hatta dayanılmaz görünebilir. Ama bu dersler bizi daha dayanıklı ve bilge kılar. Şunu lütfen unutmayın. Acı bir duygudur ve geçicidir. Ama bu acıyla öğrendikleriniz sizi ileriye taşıyacak kalıcı bir güç olabilir. İşte o zaman acılarınız öğretmenleriniz olur. Önemli olan bu süreçte kendinize izin vermeniz ve yardım istemekten çekinmemenizdir. Lütfen kendinize şu soruyu sorun. Bugün yaşadığınız bu zorluk sizi gelecekte daha güçlü bir insan yapacak olsa şu an ne öğreniyorsunuz? Yani yaşadığınız zorluk sizce şu an size ne öğretiyor olabilir? Hayatta hiçbirimiz yalnız değiliz arkadaşlar. Çoğu zaman acılarımızı saklamak isteriz. Kimse anlamaz diye düşünürüz. Ama bu kesinlikle doğru değil. Bazen en karanlık anlarımızda bile bir el uzanır. O eli fark etmek için sadece biraz cesaret gerekiyor. Ailemiz, arkadaşlarımız ya da bir terapist. Bu dünyada kimse tek başına var olamaz. İnsanlar birbirine destek olarak büyür ve iyileşir. Hadi biraz düşünelim. Etrafınızdaki birine bugün nasıl destek olabilirsiniz? Ya da sizin bir desteğe ihtiyacınız varsa bu desteği dile getirmeye ne dersiniz? Umut hep vardır sevgili dostlar. Umut hep vardır. Her sabah güneş doğuyorsa bu bir şans demektir. Yeni bir gün, yeni bir başlangıçtır. Bugün kötü hissedebilirsiniz ama yarın bu hislerin yerini umut ve iyilik alabilir. Bu zamana ve sabra bağlıdır. Yeter ki o sabrı gösterebileceğinize inanın. Çünkü her biriniz değerlisiniz ve dünyada sizin varlığınız gerçekten önemli. Umut, karanlık bir gecede parlayan bir yıldız gibidir. İnsanın kalbinde yeşeren bir filizdir. Büyür ve tüm zorlukların arasında boy verir. Allah kainatı böylesine muazzam ve kusursuz yaratmışken her şeyin bir çözümü olduğunu bilmek umudunuzu diri tutar. Allah her dertle birlikte bir deva yaratmıştır. Bize düşen sabırla beklemek ve o devaya ulaşmak için çabalamaktır.
Umutsuzluğa kapıldığınızda gökyüzündeki yıldızları hatırlayın lütfen. Her biri karanlığın içindeki birer umut ışığıdır. Ve unutmayın, Allah'ın rahmeti her zaman yanınızdadır. Sorunlar ne kadar büyük görünse de Allah'ın izniyle aşılmayacak engel yoktur arkadaşlar. O halde lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü her karanlık gecenin ardında mutlaka aydınlık bir sabah vardır. Bu video size bir ışık olduysa bunu paylaşarak başkalarına da siz ışık olabilirsiniz. Unutmayın, değişim bir kişiyle başlar ve o kişi siz olabilirsiniz.